Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, 2022 senesine girdik. Umarım 2022 senesi tüm çiftçiler, tüm üreticiler ve tüm Türkiye için, tüm insanlık için hayırlı, bereketli bir sene olur. 2021'i geride bıraktık. 2021 senesi bayağı sıkıntılı bir seneydi. Herkes açısından, büyük çoğunluk açısından sıkıntılı bir seneydi. Hem biliyorsunuz bu koronavirüs mevzusu var. Ekonomik dengelerin bozulması var. Türkiye için özellikle bilhassa daha çok geçerli. Ve bir sürü doğal afet, istemediğimiz olayları yaşadık. Umarız ki 2022 senesi tüm insanlık için hayırlı bir sene olur. Arkadaşlar biliyorsunuz ben domates ekiyorum Allah nasip ederse. Bu sene ilk defa 27-28 sene aradan sonra ilk defa bu sene biber ekmiyorum. Bu sene sadece domates ekiyorum. Daha önce kabak ekmiş olduğum bölgede yine yüzde kar olarak bir domates ekilişim var. Bu da sanayi tipi yani oval tip hem sofralık hem sanayilik Bursa tipi dediğimiz domatesden ekiyorum. Bugün de bunun domatesin maliyet videosunu yapıyorum. Aslında ben her sene bu tarihlerden önce daha doğrusu Aralık ayında bu tarihlerde maliyet videoları yapıyordum. Bu sene de bir iki video yapmak istedim ama sürekli fiyatların günlük olarak yükselmesinden dolayı bunu bir türlü yapamadım. Videoyu çektim. Biber ile ilgili tam yükleyemeden 3 gün geçtikten sonra yaptığım maliyet çöp oldu. %12-13 civarında bir farklılık oldu. Her neyse fiyatların stabil olamamasından dolayı yapamadım. Umarız bundan sonra fiyatlar stabil olur. Çünkü masraflarımız gerçekten çok yükseldi. Çok yükseldi. Halen de yükselmeye devam ediyor. Bugün 16 Ocak 2016 16 Ocak 2022 16 nereden çıktı bilmiyorum. 2022 bugün tarihi itibariyle bu fiyatları buraya yazdım. Bunlar hakkında konuşacağız. Maliyetlerimiz çok arttı. Yani çiftçiler gerçekten çok zor durumda. Özellikle sebze üreticileri ve meyve üreticileri gerçekten zor durumda. Diğer üreticiler de zor durumda değil mi? Onlar da zor durumda. Ama en azından onlarda stabil bir fiyat var. Ama sebzenin giderleri çok olduğu için fiyatların da aşırı artması bizim maliyetleri %200 oranında yükseltti. Bu arada mesela devletin resmi kurumları diyor ki senin üretici enflasyonu %80 alakası yok. Gerçekten alakası yok. Size basit bir örnek vereyim. Mayıs 15 miydi neydi? O tarihte aldığım bir fiş vardı. Bunun içinde çeşitli gübreler ve ilaçlar vardı. O zaman o fişin maliyetini bu arada ödemiştim alışveriş yaptığım yerden. 3900 TL'ye aldığım ürünler geçen hafta sorduğumda bu fiyatların, o ürünlerin bugünkü fiyatlar üzerinden bir aynı fişi çıkarttığımda 11.500 TL. O da geçen 10 gün oluyor bu. O zaman bu dolar düşmesinden sonra gübre fiyatları, üre fiyatı 11,5 TL'ye kadar düşmüştü. O tarihlerde sordum. 11.500 TL, bugün için 12.500 TL civarında. Yani dolayısıyla bizim maliyetimiz %200. %250, %300 olan kalemler var. Geçen sene mazot 6 liraydı o tarihlerde. Hatta biz petrolda 5.550'ye, 5.700'e alıyorduk. Bugün baktım fiyat 13.9, 09 pardon. Yani 13 TL, 13,5 TL bandında. Burada yol kenarında ucuz mazot satan yerlerden bahsediyorum. Mazot %120-130. Gübre, ilaç, naylon %200. Naylon deyince geçen sene 15'e 13 müydü? 15'e aldığımız naylon şu an 32 TL. Yani bizim gerçek maliyetimiz %180 civarında bugün için. %180, %250 bandında değişiyor.
Tabii şartlar böyle olunca gerçekten çiftçiler zor durumda oluyor. Çiftçi üretemiyor pahalılıktan, tüketici yiyemiyor pahalılıktan. Her neyse arkadaşlar, fazla lafı bunu uzattım, kusura bakmayın. Maliyet hesabımıza başlamak istiyorum. Değerli dostlar, domates ekeceğimiz zaman bize tarla lazım. Tarlanın dönüm maliyeti Çukurova'da domates için güzel bir tarla 1200 ile 1800 TL bandında. Ben ortalama rakam olarak 1500 TL yazdım bir dönüm, yani 1000 metrekare. Bundan daha yüksek fiyata da var, daha düşük fiyata da var. Ben kendim de bu rakama yakın tuttuğum için 1500 TL yazdım. Gelelim, ondan sonra tarlayı tuttuk. Bize bir hayvan gübresi lazım domates için. Domatese bu arada tavuk gübresini kesinlikle atmanızı tavsiye etmiyorum. Normal hayvan gübresi atarsanız iyi olur. Dönüme 2-3 ton. 10 dönüme yani bir kamyon. Şu anda bir kamyon hayvan gübresi 2500 TL. Atım ücretiyle birlikte 3000 TL. O da dekar maliyetimiz 300 lira oluyor arkadaşlar. Tabii bu opsiyonel bir şey. Baştaki de opsiyonel bir şey. Tarla belki sizindir ya da siz bulunduğunuz bölgede çok daha ucuza tutmuşsunuzdur. Hayvanınız vardır. Kendi hayvan gübresini atarsınız. Bunu siz ona göre bir değerlendirme yaparsınız. Ondan sonra tarla hazırlığına geldik arkadaşlar. Tarla hazırlığında dekara 100 TL yazdım. Bunun bir açılımını yapmak gerekirse, yani niye açıklamaya, detaya giriyorum? Birebir yaptığım için. Yani sen bu rakamları kafandan atıyorsun, az söyledim veya çok söyledim denilmesin diye gerçek rakamları sizlerle paylaşıyorum. Tarlamızı hazırlayacağımız zaman önce bu buğday yeri olabilir, mısır yeri olabilir, pamuk yeri olabilir. Önce bir kobili vururuz. Daha sonra bir kötenini vururuz. Köten dediğim pulluk yani. Daha sonra üzerine patlatma çekeriz. Daha sonra bir kobili daha vururuz ya da rotil vururuz. Daha sonra hatlarımızı çekeriz. Bu işlem için yaklaşık olarak 6 litre ile 10 litre arasında mazot gitmekte. Yani bir kobili 1 litredir. Bir köten 2,5-3 litredir. Bir patlatma 1 litredir dekar için. Hat çekmek yarım litredir. Rotil yaparsanız 3 litredir. Yıllardır yaptığımız için biliyoruz. Ortalama dediğim gibi 10 litre civarında gidebilir. Ama siz masrafı düşürmek adına bazı işlemlerden kaçarsanız bunu 5-6 litreye indirebilirsiniz. Ve ortalama rakam olarak ben 8 litre yazdım. Bunu da 100 lira olarak gördüm. 100 liradan fazladır ama 100 lira olarak gördüm. Geldik arkadaşlar malç naylonuna. Bu arada kusura bakmayın, ben malç diyemiyorum. Dilime ağır geliyor. Bizim bu Çukurova'da herkes meç naylonu der. Yani meç diyorsak meçtir. Meç naylonumuz arkadaşlar, hatlarımız 180'e çekili 120 santimlik naylon dekara 13 kilo civarında bir naylon gider. Kimisinde 12 gider, kimisinde 14 gider. Ama ortalama biz hesap yapmaya gittiğimiz zaman 13 kilo üzerinden alıyoruz. Naylonun güncel fiyatı bugün için 32 TL ve bu da 410 TL ediyor. Damlama hortumuna geldik arkadaşlar. Damlama hortumu tabi isterseniz çok yıllık kullanabilirsiniz. Elinizde vardır. Ama biz tek yıllık kullanıyoruz. Tek yıllık damlamanın maliyeti de bize şu anda bir topu 1500 TL civarında olmuş. Maliyeti 300 TL yazdım. Bunu adi malzeme alırsanız 250 TL'ye düşürürsünüz. Çok kaliteli alırsanız 400'e yükseltirsiniz. Ama ortalama rakam olarak 300 TL, bunu da yazdım. Döndük, hazırladık. Meçimizi çektik, hortumumuzu çektik, tarlamız hazır. Bize fide lazım arkadaşlar. Fide arkadaşlar dekara 2000 adet gitmekte. Bursa tipi domatesde dönüme 2000 tane ekiliyor. 180 santim, 30 santim hat üzeri mesafe. 2000 tane ekiliyor. 170 de olabilir. 180, 190, 160 ama ideali 180'dir arkadaşlar bizim için. 2000 tane, onu da 60 kuruştan yazıyoruz. Çünkü 55 kuruş ile 70 kuruş arasında fiyatlar değişmekte. Bunu benim de aldığım rakama çok yakın olan 60 kuruşu yazıyoruz. Bu da 1200 TL ediyor. Ve geldik ekim işçiliği ve melç naylonunu
Yine mesh naylonunu çekme işçiliği. Bunu makineyle yaparsanız işçiliğiniz gitmez ama şartlar elverişsiz olursa, çamur olursa çekemezseniz elle çekersiniz. Dekara bir dekara bir yövmiye gider. Şeyi de ekimi de bunu ne yaparsınız? Bir kişi 1500 fide falan eker. O da 1,5-2 yövmiye. Toplam 3 yövmiyeniz gider. 3 yövmiye. Bu sene yövmiyeler 167 TL. Yani 500 lira. 3 yövmiye 500 lira gider arkadaşlar. Malçınızı çektiniz. Damlamanızı, borularınızı kurdunuz falan filan. Ekimi yaptınız. Toplamda 3 yövmiye dönüme. Bu da 500 lira gitti. Ondan sonra arkadaşlar çapası çekilecek. Ekildikten sonra çapası çekilecek. İlaç atılacak. Tarlaya gideceksiniz. Sulama yapacaksınız vesaire vesaire. Bunun için de 200 TL bir mazot giderimiz oldu dönüme. Yani gübre atacaksınız. İşçiyi tarlaya götüreceksiniz. Bir sürü geliş gidişiniz olacak. Dönüme 200 TL. 200 TL dediğimiz arkadaşlar 16 litre mazot ediyor. Yani çok bir şey değil. Bunun fazlası var. Eksiği yok. 200 TL de mazot yazdım arkadaşlar. Ve geldik gübre ilaç maliyetimiz. Gübre ilaç maliyeti değerli dostlar bir dönüme domates için gelecek sene yani bu sene taban gübresi, üst gübresi, yaprak gübresi, ilaçlar biliyorsunuz tuta problemi var. O ilaçlar da çok pahalı. İlaçlarını kullandınız. Bunun için dönüme 2500 lira yazdım. Anormal şartlarda 3500 lira da gidebilir. 2500 lira bir dönüm için belki gözünüze çok gelebilir. Ama 1 kilo üre şu anda 14-15 TL. Yani 150 kilo. Tabi bunu hepsini üre kullanacak haliniz yok da bana 30 kilo 40 kilo 20-20 atarsınız. Üstten map atarsınız. Daha özel ürünler kullanabilirsiniz. Yaprak gübresidir, amino asittir, demirdir, omik asittir. Bunların hepsini ele aldığımızda dönüme 2500 lira gider arkadaşlar. Yani daha yükseğe de çıkabilirsiniz. Kaliteli ürün atarsınız. Ya da haşere çok olur. Daha çok ilaç atarsınız. Daha yükseği olur. Daha düşüğü de olur. 2000 lira da olur. 3500 lira da olur. Ama bunu ben 2500 lira olarak ortalama bir rakam gördüm. Geldik toplama giderimize ve işçiliğin en çok olduğu gideri. Peki bu domatesden ne kadar ürün alınıyor? Şimdi söylentilere bakmayın arkadaşlar. Dönüme 16-17 ton, 18 ton alınıyor diyorlar ya. Evet alınıyor. Ama kaç kişiden kaç kişi alıyor? Yani bir ovada 100 kişi, 300 kişi eker, kaç kişi 17 ton alıyor? O önemli. Kaç kişi de peki 5 ton alıyor, 4 ton alıyor? O da önemli. Ortalama rakam olarak bana göre 8 ton. Yani iyi bir domates 8 ton verir. Ortalama olarak bakarsanız. Ama çok iyi bakarsınız, iklim güzel gider, sene güzel gider, belki 15 tonları da görebilirsiniz. Ama domates 8 ton bilemediniz 10 ton. 10 ton domatesi arkadaşlar bir kişi 500 kilo toplar. Yani 30 kişi getirirsiniz. 30 kişi, 33 kişi, 35 kişi getirirsiniz. Size bir kamyon bir tır yaparlar. Bu da 18 ton, 20 ton. Ama bazen ilk domates yiyken onu alırsınız. Fakat domates azaldığı zaman 30 kişi onu yapamıyor. 40 kişi yapıyor. Diğer işçilikleriniz de olacağı için ot çekme olabilir mesela. İlaç atıyorsunuz ona işçi götürebilirsiniz. Onları da üst üste kattığımız zaman bunu 500 kilo yazdığımızda dönüme 20 yövmiye gider arkadaşlar. 20 yövmiyemiz 170 lira. Bunun servis parası var. Bunu da kattığımız zaman 10 lira, 12 lira kattığımız zaman 180'i görüyor ama 190'ı görür. Kimisine yolu uzak olur. Biz bunu 20 yövmiyeyi 3500 lira yazıyorum. 175 TL ortalamayla. Bu da 3500 TL ediyor. Peki biz 10 ton malımızı topladık. Ve bizim maliyetimiz bir dekardan, bu arada 10 ton güzel bir rakamdır.
iyi bir rakamdır hatta. 10 tonu belki çiftçinin %70'i 80'i göremiyordur. İyi bir rakam söyledim yani. 10 ton malımızı topladık ve maliyetimiz ne oldu? Değerli dostlar, 1500 TL tarla, 300 TL hayvan gübresi, 100 TL tarla hazırlığı mazotu, 410 TL mazot giderimiz, 300 TL damlama sistemimiz, 1200 TL fidemiz, 500 TL ekim ve malç işçiliğimiz, 200 TL arada çapa mapa çekme, tarlaya gitme gelme, yani mazot, tarla hazırlığından sonra domatesi toplayıp bitirene kadar 200 TL mazot giderimiz, 2500 TL ilaç gübre maliyetimiz, 3500 TL işçiliğimiz. Bu arada sanki ben bir şey unutmuşum ama aklıma gelmiyor. Aklınıza gelirse lütfen araya yazın. Bunu bu şekilde topluyoruz. Ne ediyor arkadaşlar? 10.500. 10.500 TL bir dönümümüzün maliyeti oluyor arkadaşlar. Hadi 500'ünü de attık diyelim. Bir yerden kıstık. Sürekli kısıyoruz ama kısacak yeri yok arkadaşlar. Nereden kısacağız onu da bilmiyoruz. Dönüm maliyetimiz 10.000 lira. Ve 10 ton domates aldık. Maliyetimiz 1 lira. Maliyetimiz 1 lira. Bunu eğer komisyonda satıyorsanız, komisyoncuya götürüyoruz ya biz. Komisyonda satıyorsanız burada Adana, Tarsus, Mersin komisyon oranı para almazsanız %15-16 civarında. Yani siz 1200 TL'ye 12.000 TL ürün satacaksınız. 10.000 TL para alacaksınız. Dolayısıyla domatesin çiftçiye maliyeti 10 ton iyi bir domates için 1200 TL. Yani 1 TL 20 kuruş. Eğer biz 1 TL 20 kuruştan domatesi satarsak, güzel bir domates yaparsak ve 10 ton alırsak başa baş çıkarız. Fakat daha düşük tonaj aldık, zarar ederiz. Biz domatesimize, ürünümüze çok iyi bakmalıyız. Bunu 10 ton değil de 15 TL alırsak o zaman maliyetimiz 70 kuruşa, 80 kuruşa düşer. Ama eğer 3-4 tonda, 5 tonda kalırsak maliyetimiz 2 TL'leri görecek. Peki domates kaça gidecek? Şimdi en önemli soru o. Onu da biz bilmiyoruz. Yani ekiyoruz ama bir dönüm domatesin maliyeti bize 10 TL. Bu arada ben yazmışım, eğer görünüyorum bilmiyorum ama kendi yerim için 100 dönüm için bunu 100'de çarptığım zaman 1.040.000 lira benim maliyetim olacak. 1 milyon lira para bağlayacağız. Ve durum ne olacak gerçekten bilmiyoruz. Yani 10.000 lira da az bir rakam değil. Bu arada biber videosu maliyetleri de gelecek. Biberde rakamlar çok daha yukarıda. Yani bunun 2 katından daha fazla. Yani 2,5 katı. Bir dekar biberin, kapya biberin, hibrit biberin maliyeti şu an için 25.000 lira. Ve belki şu anda size bu rakam çok uçuk gelebiliyor ama ben videosunu yaptığımda bütün kalemleri saydığım zaman o zaman gerçekte de o kadar para gittiğini göreceksiniz. Her neyse konumuz domates. Ekilir mi, ekilmez mi? Bu tabii ki sizin kararınız. Ben size bir öngörüde yaklaşık olarak bir rakam verdim. Tarla sizindir. Hayvan gübresi atmazsınız. İşçiliğini kendiniz yaparsınız. Maliyeti düşürürsünüz 6.000 TL'ye. Ya da maliyeti 10.000 değil de 12.000 TL'ye de çıkarabilirsiniz. Ama gerçekten ne olacağını bilmiyoruz. Bu maliyetler gerçekten çok yüksek. Bizim için çok yüksek. Enflasyon başını aldı gidiyor. Her bir ürünümüz 2,5 katına çıkıldı. Gübre 14 TL. Mazot şu anda 14 TL. Mazotun 16 TL olacağı öngörülüyor. Biz bu ürünü 1 TL'ye mal ediyoruz. 1,5-2 TL'ye satarsak elimizi öpeceğiz, başımıza katacağız.
ortalamam benim 1500'e gelsin, ben mutlu olurum 1,5 TL'ye. Ama bu ürünü 1,5 TL'den sattığım zaman tüketici İstanbul'da, Ankara'da, Bingöl'de, Van'da bunu 1,5 TL'ye sattığım ürünü 6-7 TL'ye alıyor. Çünkü aradaki masraflar da çok. Buradan 1 kilo bedava ürün aldınız, arabanızı doldurdunuz. Ben bedava verdim, 20 ton sebze verdim size. 20 ton sebzenin İstanbul'a maliyeti, paketleme, mazot gideri, nakliye, navlun gideri dahil 1,5 TL. Zaten bir araba 12-13 TL mi? 14 bin liraya İstanbul'a gidiyor. 75 kuruş şeyi var bunun. Mazot nakliye gideri var. Artı paketleme var. Bir tane plastik kasa 9 kilo kaldıran C14 kasa şu anda 4 TL 80 kuruş. Kilo maliyeti 500 lira biniyor. Paketleme ücreti biniyor. Kayıp kaçak oluyor. Fire oluyor. Yani 1,5 liraya buradan mal İstanbul'a gidiyor. Ben de 1,5'a sattığım zaman 3 TL'yi görüyor ve bunu 3 TL'yi görüyor ama buradan oraya götüren, oradan gelip buradan malı götüren adam bunu 3 TL buradan alıp aynı paraya vermenin bir şeyi yok. Oradan alacak, orada 4 TL'ye satacak. 4 TL'ye satılan ürün de markette, manavda, pazarda 10 TL'ye satılacak. Yani bizim üretim fiyatımız malı pazara indirme fiyatımız, bırakın aradaki karcıyı, marcıyı, bizim üretim fiyatımız tüketicinin alım gücünün üstünde. Hal böyleyken durum ne olacak bilmiyoruz. İnşallah hayırlı olur. İnşallah da bu videoda sizin için bir örnek teşkil eder. Yapmak isteyenler bunları göz önüne alın. Üretimde para var ama öncelikle üretim maliyetlerini düşürmemiz gerekiyor. Bir. İkincisi halkın alım gücünü yükseltmek gerekiyor. Değerli dostlar, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum sizleri. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bu arada hangi videoları istiyorsanız, biber maliyeti olsun, patlıcan, karpuz vesaire sırasıyla onları yapacağız. Biraz daha fazla mı uzattım? Ya da gerçekten doluyuz, bunları sizlerle paylaşmak mı istedim? Ben izleyenlerin herkesin çiftçi olmadığını biliyorum. Ben izleyenler hobiciler olabilir. Ben izleyenler tüketici tarafı olabilir. Beni izleyen sade bir vatandaş olabilir. Meraklıdır, seviyordur, izliyordur. Durumlar bu şekilde. Herkesi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.